Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında öne çıkan gelişmeleri, en çok konuşulan haberleri, bütün yenilikleri sizlere bu kanal üzerinden duyurmaya devam ediyoruz. Konumuz emeklilik. Emeklilik herkesin yaşlılıkta huzurlu ve rahat bir yaşam sürdürmek için ulaşmak istediği, hem bizlerin hem de geride kalacak hak sahiplerinin sosyal güvencesini sağlayan önemli bir hedef olarak görülüyor. Bunun için gecemizi gündüzümüze katıp yıllarca çalışıyoruz. Ev kadınlarımız veya tarım işçilerimiz her ay isteğe bağlı prim yatırmak suretiyle bu hedefe en iyi şekilde ulaşmak istiyorlar. Ancak bu hedefe her zaman kolay ulaşmak mümkün olmuyor. Örneğin Almanya'daki demografik değişim sonucu çalışan kesimin emekli olan kesimle kıyaslandığında ters orantılı bir büyümenin söz konusu olduğu görülüyor. Diğer bir ifadeyle sigortalı bir işte çalışarak Alman emeklilik sigortasına işvereniyle birlikte ortaklaşa yatırdıkları sosyal güvenlik primi ile emeklilik sistemi çarkını döndüren çalışan genç nüfus giderek azalırken yıllarca çalışarak haklı bir şekilde emekli olma keyfini yaşayan emekliler ordusuysa giderek büyüyor. Ters orantılı demografik gelişim ve değişim birçok çalışanın emeklilik dönemine ilişkin haklı olarak bir takım kaygılarına, hatta karamsarlığa kapılmalarına neden oluyor. Örneğin Almanya'daki demografik değişim sonucu çalışan kesimin emekli olan kesimle kıyaslandığında ters orantılı bir büyümenin söz konusu olduğu görülüyor. Diğer bir ifadeyle sigortalı bir işte çalışarak Alman emeklilik sigortasına işvereniyle birlikte ortaklaşa yatırdıkları sosyal güvenlik primiyle emeklilik sistemi çarkını döndüren çalışan genç nüfus giderek azalırken yıllarca çalışarak haklı bir şekilde emekli olma keyfini yaşayan emekliler ordusuysa giderek büyüyor. Ters orantılı demografik gelişim ve değişim birçok çalışanın emeklilik dönemine ilişkin haklı olarak bir takım kaygılara, hatta karamsarlığa kapılmalarına da neden oluyor. Ve emekli olunca geçinebilecek miyim veya emeklilikte çalışmak zorunda kalacak mıyım gibi sorular da bir takım yanılgıları gündeme getiriyor. Sizler için Almanya'daki emeklilik konusunda en yaygın yanlış kanıları ve arkasında yatan gerçek bilgileri anlatalım istedik. Şimdi herkes 67'sine kadar çalışmak zorunda mı diye sorular var. Bu net ve açık bir cevap: hayır. Emeklilikte 67 yaş sınırı 1964 ve sonraki yıllarda doğanlar için geçerli. Bundan önceki yıllarda doğanlar için emeklilik yaşı kademeli olarak 65'ten 67'ye yükseliyor. Bir diğer soru da 45 yıl prim yatıran, kesintisiz 63 yaşında emekli olabilir mi? Bu varsayımın da tam doğru olmadığını söyleyebiliriz. Almanya'da 45 yıl aralıksız sigortalı bir işte çalışanların uzun süreli çalışan sigortalıların sahip olduğu kesintisiz emeklilik hakkından yararlanabilecekleri belirtildi. Ancak bunun için 63'ten 65'e kademeli olarak artan emeklilik yaş şartını yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Bilindiği üzere erken emeklilik yaşı 2012 yılında yapılan yasal düzenleme ile kademeli olarak artmaya başladı. Bu yılda hem erken emeklilik hem de yaş haddinden emekli olma yaşı bir ay yükseliyor. Örneğin 1956 ve 57 doğumlu olan sigortalıların emeklilik yaşı 2023 yılı itibariyle 65 yıl 10 aya veya 65 yıl 11 aya yükselecek. Daha sonraki yıllarda doğanların emeklilik yaşı birer ay, 2024'ten itibaren ise her yıl ikişer ay yükselecek. Örneğin 1959 doğumlu veya daha sonra doğanların emeklilik yaşında 2 aylık yükselme uygulaması etkili olacak. Bu şekilde kademeli olarak artan emeklilik yaşı 1964 veya daha sonra doğanlar için 67 olarak sabitlenecek. Emekliyken ek işte çalışırsam aylığımdan kesinti olur mu da bir diğer soru. Emeklilik döneminde çalışanların emekli aylığından kesinti yapılması uygulaması epeyce yumuşatıldı. Eskiden gerçekten emekliler ek işten elde ettikleri gelir belirli bir sınırı aştığında emekli aylığından kesinti yapılıyordu. Ancak bu uygulama 2023 yılı itibariyle
tümüyle kaldırıldı ve yaş haddinden emekli olanlara aylıklarından kesinti yapılmaksızın sınırsız kazanç elde etme imkanı getirildi. Diğer bir ifadeyle 63 yaşında veya daha sonraki yaşta emekli olanlar bir işte çalışarak istedikleri kadar gelir elde etmelerine rağmen aylıklarından kesinti yapılmayacak. Bu uygulama 35 yıl sigortalılık süresine sahip olanlardan emeklilik yaş şartını henüz yerine getirmeyenleri de kapsıyor. Bu uygulama 35 yıl sigortalılık süresine sahip olanlardan emeklilik yaş şartını henüz yerine getirmeyenleri kapsıyor. Yaş haddinden emekli olanlar için zaten ek kazanç elde etmede sınır yok. Koronavirüs pandemisinin yaşandığı son 2 yılda erken emeklilere ek kazançta muafiyet sınırı 6.300 Euro'dan 46.060 Euro seviyesine yükseltilmişti. Peki tam ve kısmi malullerde durum ne? Bunun ötesinde kısmi veya tam maluliyetten dolayı emekli olanlarda ek kazanç nedeniyle aylıklarında kesinti yapılması uygulaması devam ediyor. Ancak muafiyet sınırı arttırıldı. Şöyle ki tam malul olanlar maluliyet aylıklarından kesinti yapılmadan elde edebilecekleri gelir sınırı 6.300 Euro'dan 17.272 Euro'ya yükseltildi. Kısmi malul olanlar için geçerli olan muaf gelir sınırını son dönemde elde ettikleri gelire göre hesaplandığından bu konuda net bir cevap almak isteyenlerin bağlı oldukları emeklilik sigortası yetkililerine başvurmaları gerekiyor. Bu kapsama girenler için ancak şu tespiti sizlerle paylaşabiliriz. Kısmi malul olanlar için asgari muafiyet geliri sınırı 15.989 Euro'dan 2023 yılı itibariyle 2 katına yani 34.545 Euro'ya yükseldiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunların yanı sıra Berlin ve Brandenburg'da da hala karantina uygulaması var. Bunu da sizlere buradan duyurmuş olalım. Bilmeyenler için söyleyelim daha doğrusu. Almanya genelinde koronavirüs pandemisine ilişkin uygulanan tedbirler büyük ölçüde kaldırılıp alıştığımız normal yaşama geri dönülürken 2 eyalet var ki buralarda hala karantina uygulaması devam ediyor. Evet, yanlış okumadınız. Karantina orada hala devam ediyor. Başkent Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde yaşayıp da koronavirüs nedeniyle hastalananlar en az 5 gün karantinaya çekilmek zorunda hala. Bu durumda olanlar en erken hastalığın 5. gününde kendi başlarına yapabilecekleri antijen testinden çıkacak negatif sonuçla bir tür ev hapsi olan karantinadan çıkabilecekler. Peki başka devam eden kısıtlamalar neler? Her ne kadar koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında 2 yıl aşkın süredir uygulanan kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı uygulamalar büyük ölçüde tarihe karışırken bazı eyaletlerde hastane ve huzur evlerinde hala ibareli koruyucu maske takma zorunluluğu uygulaması geçerliliğini korumaya devam ediyor. Bunun dışında örneğin Hessen eyaletinde antijen test sonucu pozitif olanlar karantinaya çekilmek değil ancak evden dışarıya çıktıklarında en az 5 gün süreyle maske takmak zorunda. Aynı maskeyi takma zorunluluğu örneğin Saarland eyaletinde 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunamadığı açık veya kapalı alanlar için de geçerli. Saydığımız bu eyaletlerde antijen testi pozitif sonuçlananlar işe ancak maskeyle gidebilecekler. Bilindiği gibi 1 Mart itibariyle Almanya genelinde yine otobüs veya tren gibi toplu taşıma araçlarında yolcuların maske takma zorunluluğu kaldırılırken bu uygulama hastane veya huzurevi gibi bağışıklık sistemi zayıf olan hasta ve yaşlı insanların barındığı mekanlar için 7 Nisan tarihine kadar geçerliliğini korumaya devam edecek. Bunun ötesinde hastane, huzurevi ve mobil bakım servislerinde çalışan sağlık personeli koronavirüsten dolayı hastalanmaları halinde en erken 5 gün sonra ve en az 48 saat belirtisiz olma koşuluyla yapabilecekleri antijen ve PCR test sonucu negatif olması veya pozitif test olanlarda virüs gösterge yoğunluğu 30 veya daha yüksek olması halinde ancak işlerine dönebilecekler. Yani Almanya'da kısıtlamalar da devam ediyor. Onun dışında emeklilikle ilgili haberimizi de verdik.
Yine detaylar oldukça sizlere bu kanal üzerinden duyurmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.